Herkese tekrardan merhabalar. Anıl Nava kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber James Cameron dedemizin obsesif bir şekilde planlamış olduğu ve hayata geçirmiş olduğu ve bunu görünen o ki bir süre daha devam ettireceği belli olan Avatar serisinin son filmi Avatar Ateş ve Kül filmiyle alakalı konuşacağız. Filmi Cuma günü Instagram'da da paylaştım. Oradan da beni takip etmek isterseniz bekliyorum. Oradan da ara ara böyle etkileşime girmeye özen gösteriyorum sizlerle. Cuma günü sondan bir önceki seansta izleme şansım oldu. Akşam 7.30 seansıydı. Tabii filmin 3 küsür saatlik bir serüven olmasından da kaynaklı. Filmden çıktığımda gayet yorgun ve bitap düşmüş bir haldeydim. Yaklaşık böyle arayla beraber 11.30'lara falan tekabül etti. Tabii filmden çıkar çıkmaz da inanın direkt kameranın karşısına oturma şansım da olmadı. Tek işi YouTube kanalı olan içerik üreticileri gibi Labs diye içerik üretme şansım olmadı. Fakat şunu söylemek istiyorum. İncelemeye de başlamadan önce. Özellikle bu kanalda yani ortalama 2 senedir içerik üreten birisi olarak şunu söyleyebilirim ki en çok etkileşim almış olduğum videom Avatar Ateş ve Kül filminin fragman incelemesiyle alakalıydı. 10K gibi bir izlenmeyle karşılaştım. Bu benim için gerçekten şevk arttırıcı bir durum. İzleyen herkese o yüzden teşekkür ediyorum. Yorum yok tuhaf bir şekilde. Vallahi bot basmadım. Onu da açık açık söyleyeyim. Ama herhangi bir yorum gelmemesi de bana biraz tuhaf geliyor. Yorumlara her zaman sizi davet ediyorum. Oralarda da uzun vadede kritikler yapmak gönlümden geçiyor. Eğer sizler de değerli vakitlerinizden zaman ayırırsanız sizi oraya bekliyorum diyeyim. Şimdi filmle alakalı konuşacağız. Artılarını ve eksilerini muhakkak değerlendireceğiz. Ama bunu yapmadan önce bu Avatar evreniyle alakalı bir oturup konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer hadi bakalım hazırsanız intromuzu bir atlayalım ve kritiğimize başlayalım. Şimdi bu filmle beraber Pandora'ya geri döndük. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Aynı gezegene sıkışmış durumdayız. 3 filmdir. Bu 2 film daha devam edecek. Görünen o. Yine grafikler coşuyor. Yine üst seviyede bir grafik yaratım durumu söz konusu. James Cameron dedemiz kesinlikle yapay zeka kullanmadığının altında çiziyor ki bu gerçekten şapka çıkarılacak bir durum. Fakat bu tarz filmler her peydahlandığında akla şöyle bir soru işareti geliyor. Blockbuster filmler sinemayı öldürüyor mu? Ama tabii bu konuyla alakalı bence dürüst olmakta fayda var. Sinema salonları doluysa bence bu sürece okey olmamız gerekiyor ve mutlu olmamız gerekiyor. Hele ki şu son zamanlarda Warner Bros gibi bir firmanın Netflix gibi bir dijital içerik üretme platformu tarafından satın alınmaya çalıştığı ve sinema ölüyor mu? Acaba her şey tamamen evlerde kendi safe zone'larımızda izlemiş olduğumuz, tüketmiş olduğumuz içeriklere mi dönüşecek? Kaygıları ve soru işaretleri kafalarda şekillenirken sinema salonlarında bu tarz içeriklerin salonları dolduruyor olması ve az buz bir süreden de bahsetmiyoruz. Başta da söylediğim gibi yani böyle 3 saatten fazla bir süre sizi koltuğa kenetliyor olması artılarıyla eksileriyle tartışılması gereken noktalar oluyor. Evet tabii ki insanlar kendi rahat koltuklarında üstlerine battaniye çekerek kış aylarında böyle sıcak kakaolarını bir yandan yudumlarken bir yandan abur cuburlarını tırtıklarken içerik tüketmeye daha da alışmaya başladı. Günümüz tüketicisini göz önünde bulundurduğumuzda ve yeni jenerasyonla beraber gelen akımla bunu gözlemlediğimizde insanlar artık ekran karşısında uyuyakalmayı bir adet haline getirmiş durumda. Hal böyle olunca da sinema salonlarının o boğucu, yazın çok soğuk, kışın çok sıcak olan iç yapısı, hele ki bizim ülkede özellikle ışığın bir tık kısık olması ve izleyicileri böyle ara ara bir saniye ne oluyor lan orada arka planda falan gibi durumları sürükleyen, yer yer bilet fiyatlarıyla beraber ulan bu filme bu kadar para verilir mi dedirttiren, salon içerisinde gerçekten ortak alan kullanmayı beceremeyen insanlarla bir araya gelme gibi şanssızlıklar yaşanabilen. Şunu söyleyebilirim. Ben bu filmi sevdiklerimle beraber izledim. Filmin ilk 1,5 saatinden sonra ki hani 1,5 saatten sonra bir ara verildi. 1,5 saat içerisinde arka sıralardan birinin sigara içtiğinin kokusunu aldım. Yani gözlerimle şöyle bir arkamı aradım ne oluyor lan falan
pişman oldum. Ama vallahi yapan yapıyor. Doğal olarak hani bu tuvalet ihtiyacı vesaire gibi kesinlikle görmüyorum. Hani salonda sigara içmek çok abes bir durum ama hani salonda yapılan tuhaf şeylere de alışkın birisi olarak, açık söylemek gerekirse, hani çaktırmadan yiyecek içecek sokmaktan falan bahsediyorum. Rahat bir şekilde oturup sigara yakmak ve sigara içmek bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Neyse, asıl demeye çalıştığım nokta şu: yani insanlar konfor alanlarında bir şeyleri tüketmeye çok daha alışıyor. Fakat James Cameron gibi daha sinema kökenli olan insanlar ve bize evren tanıtıp bu evrenin içerisinde yolculuk yapmaya çalışan kişiler bu konuda daha katı ve tamamen sinema etkileşimiyle insanlarla bir araya gelmeye çalışıyorlar. Bence sinemanın zaten ölmemesi gerekiyor ama izleyici bilincinin arttırılması, salon kalitelerinde arttırılması gerekiyor. Ancak bu şekilde insanlar güvenli alanlarından, koltuklarından, televizyonlarından, surround ses sistemlerinden ya da en basitinden başuçlarındaki laptoplardan, minnacık telefon ekranlarından bir şeyleri izlemeyi bırakıp koşa koşa sinema salonlarına giderler. Bu da büyük sinema salonlarından küçük sinema salonlarına benden naçizane bir tavsiye olsun. İşi çok daha fazla uzatmadan sadede bağlayacak olursam, James Cameron'ın Avatar filmiyle ilgili bende ister istemez oluşan ilgi ve alaka ve hissiyat açıkçası şu şekilde oluyor: bu adam sinema salonu için iş yapıyor. Dolayısıyla Avatar 3 gibi bir filmi de tüketebilmek, evet tabii ki bundan birkaç ay sonra belki Disney Plus'a tekrardan içerik olarak gelecektir. Ama Avatar gibi blockbuster, büyük bütçeli, gerçekten CGI noktasında sınırların zorlandığı sinema filmlerinin bence beyaz perdede deneyimlenmesi gerekiyor. Hani evinizdeki televizyonun özelliğini vesairesini bilemiyorum ama gerçekten vizyon döneminde, eğer ki bulunduğunuz şehirde IMAX gibi bunu canlı bir şekilde size hissettirebilecek sinema salonlarına ve perdelere sahipseniz, kesinlikle bunlarda deneyimlenmesi gerekiyor. Film konusuna tekrardan dönecek olursak eğer, Fire and Ash teknik anlamda yine akıl almaz bir iş. Görüntü, derinlik, 3D kullanımı. Hoş, ben 3D izlemedim ama izleyenlerden duyduğum, izlediğim kadarıyla 3 boyutlunun da hakkını veren bir film gerçekten. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Yani 3D çok seven birisi de olmadığımı göz önünde bulundurarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim: okuduğum ve diğer YouTuber'lardan izlediğim kadarıyla 3D'nin fazlasıyla hakkını vermiş film ve resmen bir ders niteliğinde bu filmi yapmış. Ama işte bazı anlamlarda gerçekten film üst seviyelerde yer alsa da geliyoruz işin hikaye tarafına. Orada biraz durup gerçekten de konuşmamız gerekiyor artık. Kısa bir özetle bahsedecek olursam, bu film kötü mü? Kesinlikle kötü değil. Serinin en zayıf halkası mı? O tartışılmaz. Ama hala izlerken insana keyif aldırmayı başarıyor mu? Kesinlikle bunu başarabiliyor. Şimdi isterseniz bir artılar eksiler olarak da sıralama yapayım ki kafalarda birazcık daha filmle alakalı izlenimlerim netleşsin. Görsel dünya hala inanılmaz. Bunu zaten söyledik. Neytiri'yi oynayan ablamız Zoe Saldana yine müthiş oynuyor. Sigourney Weaver, Kiri karakteri serinin en ilginç noktası haline doğru adım adım ilerliyor. Ateş kabilesi, yani Ash People, fikir olarak evet gerçekten tam isabet dedirtiyor. Dini inanç temaları önceki filmlerden çok çok daha cesur ilerliyor. Şimdi dediğim gibi bunlar filmin artı tarafları. Fakat eksilerinden de bahsetmezsek olmaz. Mesela birinci eksimiz inanılmaz derecede Way of Water filmine benziyor. Tempo yer yer düşmeye başlıyor. Bu da sizi filmden, işin daha kötüsü, Avatar evreninden koparmaya başlıyor. Çok fazla hikaye anlatılıyor. Bir orayı gösteriyor, bir orayı gösteriyor, bir o karakteri gösteriyor, bir bu karakteri gösteriyor. Bir iyiydi, bir kötüydü ama odak maalesef çok az. Bazı karakterlere gelecek olursak, spesifik nokta atışı yapacak olursak da Spider özellikle fazla zayıf kalmaya başlıyor. Artılarda eksilerde cebimizdeyse arkadaşlar, gelin filmin o 3 saatlik destanın diyeyim artık kronolojik olarak hikaye analizine. İkinci filmin bıraktığı yerden başlıyor. Sully'nin ailesi yas içinde. Bu önemli çünkü ilk defa şunu görüyoruz: Jack Sully artık bir baba ama tekrar asker moduna geri dönmek zorunda. Neytiri ise inançla, Eva'yla, her şeyle kavgalı durumda. Aile fiziken birlikte ama ruhen apayrı duruma gelmiş. Jake'in bu filmde çok büyük bir kişisel yolculuğu yer almıyor. O daha çok yaklaşan savaşı sezen asker rolünü üstleniyor. Asıl duygusal ağırlık ise Neytiri ve Kiri üzerinden bize dayatılıyor.
Gelelim Rüzgar kabilesi ve havadaki savaşa. Yeni tanıştığımız Rüzgar kabilesi görüntüde tarafsız, göçebe, biz ticaret yaparız, savaş bizim işimiz değil kafasında. Fikir olarak çok güzel ama biraz yüzeysel kalıyor. Havadaki ilk büyük çatışma görsel olarak şahane fakat bu kabile ileride önemli olacak mı sorusunu da havada bıraktırıyor maalesef. Ama muhtemelen Avatar 4 için saklıyorlar diye düşünüyorum. Gelelim Spider meselesine. Filmin en kritik noktası bence bu. Spider'ın maskesi burada önemli bir ayrıntı noktasında karşımıza çıkıyor ve o maskenin artık işe yaramaması, hatta şöyle söyleyeyim, ihtiyaç duyulmaması önemli bir nokta. Kiri'nin Eva ile olan bağı sayesinde Spider'ın DNA'sını değiştirip Pandora'da nefes almasını sağladığını görüyoruz. İlk anda şöyle hissettiriyor. Bunu sırf maske derdinden mi yaptınız lan? Ama sonra film bu konuyla alakalı bize cevap veriyor ve jeton düşmeye başlıyor. Bu şu anlama geliyormuş. İnsanlar Pandora'da beden değiştirmeden yaşayabilir. Bu neye sebep oluyor? Jack Sully'nin asıl korkusuna. Bu arada korkusu çok net ve çok haklı. Çünkü bunu öğrenirlerse Pandora resmen biter. Şimdi eğer oturup doğru konuşmak lazım. Bu fikir bence inanılmaz güçlü. Hatta belki filmin devamında bunları da gözlemleme şansımız olacak. Ama şimdi bu filmde değerlendirecek olursak Spider karakterinin performansı ve yazımı bu ağırlığı tam taşımamasına sebep oluyor. Bazı sahnelerde saçma sapan hareketleri gereken dramatik etkiyi azaltmaya başlıyor. Şimdi tabii bu filmin kalbini oluşturan Ateş kabilesi ve Verang'dan da bahsetmemiz gerekiyor. Ash People. Bu filmde beni en çok heyecanlandıran şey gerçekten Ash People'dı. Eva'ya küsmüş, inancını kaybetmiş, öfkeden beslenen bir Na'vi topluluğu. Ponytail kesme sahneleri, onlar mesela biraz rahatsız ediciydi ama bence etkiliydi. Ve Verang. James Cameron burada bence şunu yapmaya çalışmış. Na'vileri tamamen iyi olmaktan çıkarmış. Kolonel Quaritch ile olan ilişki valla hem tuhaf hem rahatsız edici ama aynı zamanda ilgi çekici de. Quaritch'i her filmde biraz daha böyle Na'vi'ye dönüşüyormuş gibi bize izlettirmeye çalışıyorlar. Fakat şimdi filmle alakalı yine kronolojik olarak giderken şundan da bahsetmek istiyorum. Balinalarımız geri dönüyor. Evet, duygusal olarak hala daha etkili ama vallahi ben bu balina abilerden bir tık yorulmaya başladım. Duygusal sahneler var. Evet, gözleri oyulmuş balina sahnesi mesela iç parçalıyor. Ya orada gözyaşım gelmedi diyemem. Böyle bir damla pıt attı. Ama hikaye olarak abi yine mi balina, yine mi yani bu kısım ikinci filmin gölgesinden çıkamıyor. Neyi eklemeye çalışmışlar? Orayla mesela tamamlamaya, doldurmaya çalışmışlar diye düşünüyorum. Bak bu filmde de balinalar var ama bak bu sefer savaşa katılıyorlar. Çok farklı bir şey. Gelelim Kiri, din, inanç ve kutsal doğum meselesine. Filmin alt metni çok net arkadaşlar. İnanç. Hatta inancı da geçtim. Direkt Hristiyan propagandası. Kiri'nin bakire doğum meselesi, Eva bağlantısı, Sigourney Weaver'ın bilinçsiz avatarı ile olan genetik bağ. Şimdi burada Cameron açık açık dini sembollerle oynuyor. Ve dürüst olmak gerekirse serinin en merak uyandırıcı karakteri de Kiri. Spider ile olan ilişkisine geleceksek eğer orada biraz James Cameron dayı sen ne yapıyorsun dedirtmiyor değil. Film Kiri üzerinden gidecek. Çok belli. Sully bir noktadan sonra ya arka planda kalacak ya bence rahmetli olacak. Bana öyle gelmeye başladı. Çünkü her filmde bayağı sağlam yara alıyor ama Polat Alemdar'dan farksız bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Bu da ne bileyim bana biraz tuhaf geliyor. Quaritch çok mu farklı derseniz adam ölümsüzlüğün yolunu bulmuş bir şekilde. Nasıl beceriyor onu da bilmiyorum ama bir şekilde geri dönmeyi başarıyor. Ben 4. filmde yine bir şekilde döneceğine de inanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi meraklısına biraz da teori üretecek olursak evet artısını konuştuk, eksisini konuştuk, kronolojik olarak konuştuk. Gelelim bir de beyin jimnastiği yaptığımız kısma Avatar 4 ile alakalı teorilerimize. Evet film evren olarak bir tık yordu mu? Gittikçe beklenti ve arz talep ilişkisi azalmaya başladı mı? Tartışılır. Ama en nihayetinde bu Avatar her vizyona girdiğinde o sinema salonları dolup taşıyacak. Belki kitle olarak azalacak. Belki yeni kişiler eklenecek. İzleyenler içerisinde bilemeyiz. Burada artık hikayenin gidişat kısmı bizi daha bağlayacak ya da bağlamayacak. Bunları zaman gösterecek. Ama teori de üretmek bizim raconumuz. Gelin isterseniz ufak bir teorilerimden de bahsedeyim. Birinci teorim büyük bir zaman atlaması, yaşanması. Valla Avatar 4'te net bir time jump bekliyorum. Mesela bu time jump'ta insanlar Pandora'da nefes almayı öğrenebilir. Çocuklarımız büyümüş olabilir. Savaş çok daha organize hale gelmiş olabilir. Bu şekilde ilerlerse bence hikayeye bir şekilde
kendini tek düzelikten ve tekrardan kurtarır. Birbirinin devamı niteliğinde kendilerini hissettirmez ve en nihayetinde hikaye tekrardan çekici hal alabilir. Aksi takdirde eğer sürekli kaldığımız yerden devam edersek o zaman 5. filme kadar gerçekten ciddi bir hype kaybı yaşayabilir film. Gelelim ikinci teoriye. Quidditch ve Varang'ın çocuğu olma ihtimali bu da. Şimdi bu kadar bu ikilinin arasındaki ilişkiye vurgu yapmaları bence boş değil. Bir çocuk olacak. Spider ile doğrudan bir çatışma kurulacak. İnsanlar mı, Naviler mi teması ise zirveye oynayacak. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi her ilerleyen filmde Quidditch gittikçe insanlık tarafından çıkıp, hoş zaten kendisi bir klon, Avatar bedeninde, Navi bedeninde yeniden doğmuş bir kişi kendisi. Varang'la da böyle bir haşır neşirliği olduğundan kaynaklı aslında Sully'nin anti hero'su gibi hareket etmeye başlıyor. Bu da onun da gittikçe üremesi, çoğalmasını mümkün kılıyor. Bence çok uçuk kaçık bir teori değil o yüzden. Gelelim belki de en uçuk bulunabilecek teoriye. Kiri, Ava'nın avatarı mı? Kiri'nin rolü bir kahramandan öte bence. O Ava'nın dünya ile kurduğu fiziksel bağ olabilir gibime geliyor. Finalde Ava'nın sesi değil, bedeni de olabilir. Hani ne demek istiyorum burada? Hani Kiri Ava'nın karşısına çıkana kadar böyle hani aileden de destek ala ala ilerledi falan ya. Hani böyle bir uzaktan Ava'yı da böyle bir göz, bir surat olarak böyle silüetimsi bir şekilde görme şansımız oldu. Artık bence orada aralarındaki o kopukluk da ortadan kalkmasından kaynaklı bayağı Ava'nın ete kemiğe bürünmüş, yani Tanrı'nın yeryüzündeki bedeni olarak kullanılabilecekmiş gibime geliyor. Hani böyle savaşa da yavaş yavaş destek vermeye başlaması ve Navileri, hatta sadece Navileri değil, o gezegende yaşayan tüm canlıları korumakla alakalı bence çok daha fazla rol oynamaya başlayacak diyelim ve videoyu sonlandıralım. Son olarak şunu da söylemek istiyorum ama bu film tam anlamıyla bizleri vurup geçti mi? Hayır. Ama Pandora'dan kopmak istedik mi? Bence o da hayır. Hatta asla diyebilirim. Merak uyandırıyor mu? Evet. Ama artık yormaya da başladı mı? Kesinlikle yormaya başladı. Bu evrende anlatılacak çok daha fazla şey var. Bu da net. Sadece artık daha cesur, daha farklı hikayeler görmek istiyoruz. Bu da izleyicinin bence en doğal hakkı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu film sizi tatmin etti mi? Ya da Avatar 4'ten beklentiniz ne? Hadi gelin bir yorumlarda bununla alakalı tartışalım. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.